Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz sehpanın dönüşümüne inanamayacaksınız. Tam 45 yıllık bir geçmişi var. Aslen koyu kahverengi bir sehpaymış ama üzerine gördüğünüz gibi bir folyo yapıştırılmış. Dışarıda bırakıldığı için olumsuz hava şartlarından dolayı üst kısmı kullanılamaz hale gelmiş. Gördüğünüz gibi dökülüyor ama bacakları sağlam. Zaten ıslandığından dolayı üst kısmında eğilmeler de mevcut. Ben de üst tarafını çıkardım. Çürümüş olduğu için bir hamlede koptu. Sehpanın bu bölümünde herhangi bir problem yok. Oldukça sağlam duruyor. Öncelikle temizleyerek işleme başladım. Zaten ben de yenileme isteği uyandıran bu sehpanın bu eski görünümlü bacaklarıydı. Aldım, eve getirdim. Boyamadan önce zımpara yaptım. Yeni nesil bir dönüşüm boyası olan Aquacolor keten rengiyle boyayarak başladım. 2 katta gayet güzel kapandı. Katlar arasında 3 saat beklemek de yeterli oluyor. Ayrıca bu boyanın bir özelliği daha var. Kendinden vernikli. Eski eşyaları yenilemeyi çok seviyorum. Ama nedense imkanlardan mıdır nedir hep koyu kahverengi yapılmış. Bence eski eşyaların işçiliğini gösteren en güzel renk tonları açık renkler. Bu sehpa aslında annemlere aitti. Sehpadan 2 tane varmış. Bir tanesini komşusuna vermiş. Diğerine ne oldu bilmiyorum. İşte komşusu üzerine böyle folyo yapıştırıp kullanmış. Daha sonra da kapısının önüne atmış. Annemin de içi rahat etmemiş. Sehpayı tekrardan almış ama kullanılabilir bir hali kalmamış. Ben de görünce alıp yenilemek istedim. Evet, ilk katı attım bu şekilde. 3 saat beklettim. Ardından ikinci katını boyadım. Eski bir dolabın kapağını dekopaj testeresiyle kesip sehpanın üzerine göre ayarladım. Kapağın üzerinde vida delikleri vardı. Öncelikle onları kapattım. Daha sonra kenarlarını bu şekilde rölyef pastayla doldurdum. Pürüzsüz bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Kuruduktan sonra hem vida deliklerini hem kenarlarını zımparalayarak düzelttim. Boyamadan önce olması gereken tamir işlerini hallettim. Sonrasında iyice temizledim ve artık boyayabilirim. Üzerine pirinç dekopaj yapıştıracağım. Dekopajın desenlerinin tam anlamıyla görünmesi için beyaz rengi boyadım. Beyaz rengin kapatması diğer renklere göre biraz daha zor oluyor. O yüzden en az 3-4 kat boyamak gerekiyor. Kullanacağım pirinç dekopaj kağıdı bu. Kodunu da gösterdim. Hobi malzemeleri satan dükkanlardan veya online sitelerden bulabilirsiniz. Ben Trendyol'dan almıştım. Aslında sehpanın üzerini tamamen bu kağıtta kaplama niyetindeydim ama yetmedi. Maalesef eksik sipariş vermişim. Kargoda çok geç geldiği için tekrardan sipariş vermek istemedim. Hemen B planına geçtim. Sehpanın her iki tarafına eşit miktarlarda boşluklar bıraktım ve dekopaj tutkalıyla kağıtları ortasına yapıştırdım. Tutkalı zemine sürerek yapıştırmak benim daha kolayıma geliyor. İyice sürüp her yerine dağıttıktan sonra kağıtları gösterdiğim şekilde yapıştırdım. Pirinç dekopaj kağıtları aslında bir nevi peçeteye benziyor. İncecik bir yapısı var ama peçeteden çok daha sağlam oluyor. Yani çok zorlamadıkça yırtılmıyor. Sonradan eklenmiş gibi durmaması için kağıtları bu şekilde yan yana yapıştırdım. Aslında kağıtları bütün şekilde yapıştırırken diğer iki tarafından bir başkası tutarsa yapıştırmak daha kolay olur. Düzgün yapışmadığı zamanlarda bu şekilde kırıştığında da yine kurumadan kaldırıp düzeltmesi de gayet kolay. Her iki kağıdı yan yana getirip iki ucu yapıştırdıktan sonra diğer yerlerini de elimle düzelterek yapıştırmaya devam ettim. Bu şekilde sehpanın sonuna kadar ilerledim.
Yapıştırma işlemim bittikten sonra kağıtların üzerine bir kat daha dekopaj tutkalı sürdüm. Islak bir zemine uygulama yapacaksanız kuruduktan sonra ikinci katı da uygulayın. Sehpanın kenarlarında kalan fazlalık kağıtları zımpara yardımıyla kestim. Kesmenin en pratik yöntemi bu. Şimdi geldim B planını uygulamaya. Öncelikle kenarlarında boş bıraktığım kısımları sehpanın bacaklarını boyadım. Keten rengine boyadım. Ama bu şekilde bırakmak istemedim. Çünkü gözüme çok çiğ göründü. Ben de o kısımlara ahşap görünümü vermek için yağlı boya uyguladım. Yağlı boyayı kıl fırçayla uyguluyoruz. Fırçama çok az miktarda boya alıp dağıtıyorum. Yağlı boyanın verdiği ahşap efekti benim daha çok hoşuma gidiyor. Birçok eskitme ürünü kullandım ama yağlı boyanın yeri her zaman için ayrı. Fırçamda kalan boyayı kenarlarına dağıttım. Ayrıyetten kağıdın üzerine de hafif gölgelendirmeler yaptım. Verniklemeden önce en az bir gün olmak üzere beklettim. Çünkü yağlı boya gerçekten geç kuruyor. Daha sonra Aquacool'un parlak verniğini 3'er saat bekleyerek 2 kat uyguladım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün de çok eski bir sehpayı yepyeni bir görünüme kavuşturdum. O eski yıkık dökük sehpa gitti. Yerine daha şık ve modern bir sehpa geldi. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.